Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere karaciğer yağlanması konusunda görüşlerimi belirteceğim. Karaciğer yağlanması toplumda pek önemsenmeyen, hekimlerin de pek önemsemediği, hastaların da pek dikkate almadığı bir hastalık diyeceğim. Çünkü obezite salgınından sonra toplumda çok sıklıkla görülmektedir. Şimdi biz karaciğer yağlanmasını en basitinden basit karaciğer yağlanması olarak anlatmak istiyorum. Fakat toplumda da obezite çok salgın olduğu için yaklaşık %25'inde, yani toplumda 10.000 kişiyi alırsak bunun yaklaşık 2500 kişide basit karaciğer yağlanması gözükmekte. Basit karaciğer yağlanmasını ultrasonda tesadüfen hastalar anlayabilmektedir. Herhangi bir şikayet yapmaz. Fakat bu 10.000 kişinin 2500'ünde basit karaciğer yağlanması görülür. Ama bunların %10'unda, %20'sinde de bu karaciğer yağlanması ilerleyerek iltihaplı bir karaciğer yağlanması yapabilir. Ve onun da %10'unda, yani 25 kişide karaciğer sirozu gelişebilir. Demek ki 10.000 kişi aldık toplumdan, bunun 25 tanesinde karaciğer sirozu gelişmekte. Ve bunların da %7'sinde yaklaşık 2 kişide de bir karaciğer kanseri ortaya çıkmaktadır. Onun için ismi basit belki ama sonucu basit değil. Bu yüzden karaciğer yağlanmasını hem hekimlerin hem hastaların önemsemesi lazım. Çünkü maalesef obezite arttıkça karaciğer yağlanması da artmaktadır. Karaciğer yağlanmasını temelde ikiye ayırıyoruz aslında. Bir alkolik olan karaciğer yağlanması, bir de non-alkolik, yani alkolik olmayan karaciğer yağlanması. Alkolik olan karaciğer yağlanması bugünkü konumuz değil. Daha çok non-alkolik dediğimiz karaciğer yağlanmasından bahsedeceğiz. Çünkü bu eskiden non-alkolik karaciğer yağlanması, yani basit karaciğer yağlanması bilinmiş olmasına rağmen önemi pek bilinmiyordu. 1980 yılında Ludwig adlı bir patoloğun karaciğer biyopsi preparatlarını incelerken bulduğu bir şey vardı. Alkol kullanmayan insanların karaciğer biyopsilerini incelerken bunların karaciğer hücrelerinin içerisindeki görünümlerin aynı alkol kullanan insanlar gibi olduğunu bulması üzerine buna non-alkolik steatohepatit, yani NASH denilen bir kavram geliştirdi. Bu kavram geliştikten sonra karaciğer yağlanmasının önemi daha da arttı. Çünkü sonuçta bu da aynı alkol kullanan insanlar gibi karaciğer içerisinde bir iltihap, fibroz dediğimiz bir nedbe dokusu, arkasından bir siroz ve kanser yapmaktaydı. Yakın zamana kadar Batı ülkelerinde alkol en fazla karaciğer sirozu sebebiydi. Türkiye'de ise viral hepatit en fazla karaciğer sirozu yapmaktaydı. Ama şimdi artık maalesef karaciğer yağlanması, özellikle basit dediğimiz karaciğer yağlanması karaciğer sirozu yapmakta ve birinci sıraya geçmektedir. Ayrıca karaciğer nakillerinde en başta nedenler arasında yerleşmektedir. Bu, bir insan karşımıza geldiğinde karaciğer yağlanması ile ilgili bir şikayeti olabilir mi? Kliniği var mı bunun? Hayır. Hemen hemen hiçbir şikayeti olmaz. Tesadüfen ultrasonda bulunan bir durumdur. Ultrason doktoru baktığında karaciğerdeki yağlanmayı evre 1, evre 2, evre 3 diye sınıflayabilir ama bu karaciğer hastalığının şiddetini genelde göstermez. Karaciğer enzimleri de yükselebilir veya normal olabilir. Yani ALT, AST dediğimiz karaciğer enzimleri yükselebilir. Genellikle alkol kullanmayan karaciğer hastalarında, yani obezlerde, diyabetik olanlarda ALT testi AST'den daha büyüktür ve 1 ya 3 katı arasında daha yüksektir. Alkol kullananlarda ise bu tam tersidir. AST ALT'den daha büyüktür. Kliniğinde bazen sağ hipokondriyum, yani şu bölgemiz kaburganın sağ alt tarafında ağrı, şişkinlik gibi şikayetler olabilir. Onun dışında muayene esnasında da biraz karaciğer elimize gelebilir. 1-2 parmak kadar karaciğer büyümüş olabilir başlangıçta. Ama ileri evrelerde siroz evresinde işte halsizlik, yorgunluk, sarılık gibi karaciğer yetmezliği belirtiler de ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanmasında patoloji olarak biyopsi aldığımızda karaciğer hücreleri içerisinde basit olanlarda bir yağlanma, mikroveziküler veya makroveziküler şeklinde yağlanma görülür ama daha ileri dönemlerde NASH dediğimiz non-alkolik steatohepatitte ise bir iltihaplı karaciğer hücresi vardır, fibrozis vardır, balonlaşma vardır, Mallory cisimcikleri vardır. Bu hastalığın ilerlemiş olduğu döneme denk düşer. Basit yağlanmanın sebebi, en fazla olan sebebi obezitedir. %82 ile. Obezitede iç organ yağlanması, visceral bir yağlanma vardır. Visceral yağlanma sonuç itibariyle bir insülin direnci
yapar. İnsülin direnci diyabeti ortaya çıkarır, tetikler. Diyabetin kendisi yağlanma yapar. Yağlanma insülin direncini artırır. Böylece bir kısır döngü ortaya çıkar. Bir fasit daire olur. Bu tabii tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan hesabına. Obezite insülin direncini yapıyor. İnsülin direnci de dönüp diyabeti ve o da karaciğer yağlanması böyle bir daire çizmekte. NASH'lı yani non-alkolik hastalarda ölüm sebebi tanıldığı kadar karaciğer hastalığı değildir. Daha çok kardiyovasküler, kalp damar hastalıkları, kalp krizi, inme, felç gibi olaylar birinci sıradadır. İkinci sırada gastrointestinal sistem tümörleri, mide bağırsak tümörleri ve kanserleri neden hastalar kaybedilir. Karaciğer sirozu veya hepatoselüler karsinom dediğimiz karaciğer kanseri ise 3. sıradadır. Karaciğer yağlanması deyip geçmemek lazım. Karaciğer yağlanması sonuçta ilerleyerek ki %80'inde bir şikayet yapmıyor. Belki %80'inin durumunda bir sıkıntı yok ama %20'lik veya %10'luk kısımda hastalık ilerleyerek karaciğer hastalığına dönüyor ama büyük bir kısmı da kalp damar hastalıklarından veya inmeden veya sindirim sistemi kanserlerinden kaybediliyor. Halbuki non-alkolik sirozda daha çok karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri ön plandadır. Toplumda tesadüfen bizim muayenehane ortamında da hastalar geldiğinde tesadüfen bakılan karaciğer enzim yüksekliğinde veya check-up'larda bakılan testlerde ALT, AST yüksekliği saptanabilir. Bunların büyük çoğunluğunun altında karaciğer yağlanması yatmaktadır. Bu yüzden tesadüfen bakılan ultrasonda ve kan testlerinde bir ALT, AST yüksekliği olduğu zaman karaciğer yağlanmasına mı ait değil mi diye de hepatit B, hepatit C, otoimmün hepatit veya Wilson hastalığı gibi diğer kronik karaciğer hastalığı yapabilecek, enzimleri yükseltecek sebepleri arayıp bunları bulamadıktan sonra karaciğer yağlanmasına bağlı diyebiliriz. Peki biz böyle hekim olarak muayenehane kapısından bir hasta girdiğinde veya toplumda baktığımızda bir insana uzaktan bir karaciğer yağlanması var diyebilir miyiz? Genellikle aslında diyebiliriz. Çünkü karaciğer yağlanması obeziteyle orantılı demiştik. Eğer bir kişi obezse yani onun visceral yağlanması fazla oluyor, o da karaciğer yağlanması yapıyor demiştik. Abdominal obezite kriteri nedir? Göbek çevresi böyle göbeğin ortasından geçen bir nokta göbek çevresini ölçtüğümüzde kadınlarda bel çevresinin 88 santimden fazla olması, erkeklerde de 102 santimden fazla olması abdominal obeziteyi gösterir. Ki bunların da %80'inde karaciğer yağlanması vardır. Yani uzaktan baktığımızda göbekli bir insanı gördüğümüzde karaciğer yağlanması olma ihtimali %80'dir ve bu insanların da %10'da kronik karaciğer hastalığı ortaya çıkabilir. Demek ki göbekli olmak karaciğer yağlanmasında bu da siroza veya kalp damar hastalıklarına ölüme kadar yol açabilmekte. Bugün sizlere bahsedeceğim konu bu kadar. Bundan sonraki konuda bir radyolog arkadaşımla birlikte karaciğer yağlanmasını nasıl teşhis edebiliriz daha ileri yöntemlerle ve ardından da tedavisinde ne yapmalı, başka türlü ilaçlar var mı diye görüşlerimizi belirteceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.